Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda en yeni modellerimden bir tanesini sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, şöyle bir ip kullanacağım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz ip kullanabilirsiniz. Hemen şöyle kalınlığını, inceliğini de göstereyim. Şöyle etiketimizi de gösterelim. Alize Angora Gold simli ip kullanacağım. Tığ numaram ise 1.30 milimlik tığ kullanacağım. Sizler elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Evet, zincir çekerek modelimize başlıyoruz. Evet, bu modeli 15 ve 15'in katları artı 8 zincir ile kurabilirsiniz. Dilerseniz zincirinizde fazlasıyla çekip arta kalanı kesebilirsiniz. Evet, 15 zincir çektim. 15'in katları zincir çekiyorum. Evet, şöyle zincirlerimi çektim. 8 zincir ekliyoruz buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ekledim. Yani 15 ve 15'in katları artı 8 zincir. Hemen çekmiş olduğum kısımdan bu şekilde 1 2 3 zincir, pardon 4 zincir ekledim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen tutmuş olduğum kısımdan ikili bir trabzan yaptım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir V oluşturduk. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan sayıyoruz. 1 2 3 zincir atladım. 4. zincirimin içine ikili bir trabzan yapıyorum hemen. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine ikili bir trabzan yapıyorum. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4. zincirimin içine tekrardan ikili bir trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde bir kenar kısmı oluşturduk. Şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. zincirimin içine yine bir tane ikili trabzan. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyorum. Bu yapmış olduğumuz kısmı tekrarlıyoruz. Yine 3 tane zincir atlayıp 4. zincirimin içine trabzan. 2 zincir aynı yuvanın içine tekrardan trabzan. Burada 2 zincir çekmiyoruz. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan 3 zincir sayıp 4. zincirimin içine yine trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir aynı yuvanın içine tekrardan trabzan. Şimdi burada yine ara kısmı 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Evet, bu kısmı yapıyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. Yine buradan 5 tane zincir sayıp 6. zincirimizin içine yine trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı yuvanın içine trabzan yapıyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. 3 tane zincir saydım. 4. zincirin içine trabzan. 2 zincir aynı yuvanın içine trabzan. Tığımın başına ipimi aldım. 3 zincir saydım. 4. zincirimin içine yine trabzan. 2 zincir aynı yuvanın içine yine trabzan. Tığımın başına ipimi aldım. Kenarda yapmış olduğumuz bu kısımdaki trabzanın
zincir çekmiş olduğumuz yere yine trabzan yapıyoruz. Yani kenar kısmına kenar trabzanımızı yapıyoruz. Evet, modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçelim. Burada 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum, geriye dönüyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada hemen çekmiş olduğumuz zincirimizin içine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz. Aynı yuvanın içine tekrardan bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar modelimizi kurmaya geldi sıra. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen bu görmüş olduğunuz ikinci V olan kısma bir trabzan. Arada zincir çekmeden aynı yuvanın içine tekrardan bir trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde bir görüntümüz oluşuyor. Şimdi buradaki 2 tane yapmış olduğumuz trabzanın etrafına tomurcuklar yaparak çiçek oluşturuyoruz. Burada 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Hemen şöyle ilmeğimi biraz uzatıyorum. Zincirimin etrafından 1 kilitledim. 2 kilitledim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane bu şekilde ilmek topladık. Bu ilmeklerimi tek seferde topladım. Kapatmadan hemen bu trabzanın içinden kaydırma tekniğiyle sabitledik arkadaşlar. Şimdi aynı tomurcuğu tekrar yapacağız. Burada yine 5 tane zincirimizi çekiyoruz. İlmeğimi hafifçe uzatıyorum. Zincirimin etrafından ilmek topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hemen ilmeklerimi topluyorum, kapatmıyoruz. Burada yine aynı trabzanın içine kaydırma tekniğiyle sabitledim. Yine tekrar 5 zincirimizi çekiyoruz. Evet, yine ilmek topluyoruz burada arkadaşlar. Yine 12 tane ilmek topluyoruz. Hemen ilmeklerimi toplayıp geliyorum. Evet, ilmeklerimi topladım. Hepsini birlikte bu şekilde kapatmadan hemen göstermiş olduğum kısım, hemen bu kısımdan kaydırma tekniğiyle sabitledim. Yine burada 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar ilmeğimi uzatıp 12 tane ilmek topluyorum. Evet, ilmeklerimi toplayıp geliyorum. Topladım. Bu şekilde ilmeklerimi toplayıp diğer karşı trabzanıma geçiyorum. Yine buradan da kaydırma tekniğiyle sabitledim. 4 kanat oldu ve 5. kanadı yapıyoruz. 5 tane ilmek, yine aynı şekilde tomurcuk yapıyorum. Evet, 5. yaprağımı da yaptım. Hemen bu kısımdan, en baş kısımdan şöyle göstereyim. Kaydırma tekniğiyle
Yine kapattım. Çiçeğimiz ortaya çıkmış oluyor. Bir tane zincir çektim. Hemen şöyle göstereyim. Çiçeğimi çevirdim arka yüzünü. Hemen buradaki ilmeklerimle alarak yine sabitliyorum kaydırma tekniğiyle bir zincirimi. Burada bir zincir daha çekip hemen buradaki V oluşturmuştuk. Yine bir trabzan yapıyorum ikili. Arada 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine buraya bir trabzan daha yapıyoruz. Arada 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen karşı kısma atladım. İkili bir trabzan. 2 zincir, aynı yuvanın içine tekrardan trabzan. Zincir çekmeden hemen diğer yuvaya atlıyorum. İkili bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyorum. Tekrar bir trabzan daha, arada 2 zincir, aynı yuvanın içine trabzan. Dört tane zincirimi çekiyorum. Hemen tekrar ikili bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyoruz arada. Şimdi buraya yine çiçek oluşturuyoruz arkadaşlar. Arada zincir çekmeden bir trabzan daha yaptım. Şimdi bu görmüş olduğunuz çiçeği tekrar bu kısma oturtuyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Aynı yapmış olduğumuz çiçeği yapıyoruz. İlmeğimi uzatıyorum. Buradan ilmek topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tek seferde topladım. Ve hemen bu kısma kapattım kaydırma tekniğiyle. Yine 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Buradaki çiçeğin aynısını yapıp geliyorum arkadaşlar. Bir önceki yapmış olduğumuz çiçeğin aynısını. Evet, hemen çiçeğimi yaptım. Aynı yuvanın içine çiçeğimi yaptım. Burada yine bir tane zincir çeviriyorum. Çiçeğimizin arkasından kaydırma tekniğiyle sabitliyorum. Bu şekilde düzgün durması için bir tane zincir çektim. Kenardaki trabzanımı yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan ikili trabzan. Ve kenar trabzanımızı yapıyoruz hemen. Zincirimin tepesine batıyorum. Bir tane de kenar trabzanımızı oluşturuyoruz. Burada 3 tane zincir çekip geriye dönüyoruz. Modelimizin 3. sırası. Burada yine V olan kısmı yine trabzanımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan. Burada tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısımda, arka kısımdaki burada görünen ilmeğimize bu şekilde girdim. Buraya bir trabzan daha yaptım. Buradaki trabzanımızı tekrar yerine koyuyoruz. Yine aynı yuvanın içine girdim. Bir trabzan daha yaptım. Tekrar
diğer V'yi oluşturuyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz. Aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum. Şimdi burada 4 tane zincirimi çekiyorum. Aradaki yine trabzanlarımızı yapıyoruz. Arada 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden diğerine geçtim. Trabzan. 2 zincir. Aynı yuvanın içine trabzan. Yine zincir çekmeden diğerine atladım. Trabzan. 2 zincir. Trabzan. Arada 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bu kısma yine trabzanımı yapıyorum. İki zincir çekiyoruz yine. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısımdaki görünen ilmeklerimizden bu şekilde bir trabzan daha yapıyorum. Arada 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyorum. Yine hiç zincir çekmeden trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir çekip tekrar trabzan yapıyorum. Kenar trabzanımızı yapıyoruz. Evet, modelimizin 3. sırasını bu şekilde tamamladık. Şimdi 3 tane zincir çekip modelimizin 4. sırasına geçiyoruz. Trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekip aynı yuvanın içine trabzan. Tekrar 2 zincir. Zincir çekmiyoruz. El alışkanlığı. Tekrar trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan batım yapıyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Yine trabzanımı yapıyorum ve 2 zincirimi çekiyorum. Trabzanımı yapıyorum. Şimdi arada 4 tane zincirimi çekiyorum yine. Hemen orta kısma geçtik. Şimdi örneklerimizin yerlerini kaydırıyoruz. Hemen bir trabzan yaptım. 2 zincir. Aynı yuvanın içine trabzanımı yaptım. Arada bir zincir. Tekrar bir trabzan. Zincir çekmeden bir trabzan daha yapıyorum. Yine örnek yeri yani çiçek yeri oluşturacağız. Evet, şimdi bu yapmış olduğumuz 4. sırada yapmış olduğumuz çiçeğin aynısını bu kısma yapıyoruz. Evet, devam ediyorum. Şimdi yine buraya 5 tane zincir çekerek başlıyorum çiçek yapmaya. İlmeğimi biraz uzatıyorum. Yine 12 tane ilmek topluyoruz arkadaşlar buraya. Evet, ipime göre ince bir tığ kullanıyorum. Çünkü ben serbest atıyorum arkadaşlar. O yüzden ince bir tığ kullanıyorum. Elime uygun olduğu için, çünkü serbest attığım için ince bir tığ kullanıyorum. Eğer siz sıkı yapıyorsanız kalın bir tığ kullanın. Evet, ilmeklerimi topladım. Hepsini birlikte tek seferde toplamış oldum. Şimdi burada kaydırma tekniğiyle yine sabitledim. Evet, ben bu çiçeğimi tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Aynı buradaki yapmış olduğumuz gibi. Evet, çiçeğimi tamamladım. Devam edelim yine. Bir zincir. Yine çiçeğimi hemen çevirdim. Bu kısımdan biraz sıkı yapmışım sanırım.
kaydırma tekniğiyle sabitledim. Yine bir zincirimi çekip tığımın başına ipimi alıp kenardaki trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekip aynı yuvanın içine trabzan yapıyoruz. Arada yine 4 tane zincirimiz, 1 2 3 4 zincirimizi çekip diğer kısma geçiyorum. Olduğu gibi trabzanlarımı yapıyorum artık şimdi. İki zincir aynı yuvanın içine batıyorum. Yine zincir çekmeden diğerine atlayıp yine 2 zincir çekip aynı yuvanın içine tekrardan batıyorum. Hemen diğer kısma atladım. Kenar trabzanımı yaptım. 3 tane zincirimi çektim. Modelimizin 5. sırasına geçmiş oluyoruz. Yine buradaki trabzanlarımı olduğu gibi örüyorum. Aynı bir alt sırada yapmış olduğumuzun aynısını tekrarlıyorum. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 4 zincir çekip diğer kısma atladım. Yine trabzanlarımı yapıyorum. Evet, hemen bu kısımdaki 2 tane ilmeğim vardı. Bu kısımdaki ilmeğime de battım. 2 zincir aynı ilmeklerin içinden yine bir trabzan daha yaptım. Diğer kısma geçtim. Trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum. Arada 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Diğer kısma atlıyorum. Yine trabzanlarımızı aynı şekilde örüyoruz. Yine 2 zincir. Kenardaki kenar trabzanımızı da zincirimizin tepesine batarak tamamladık. Evet, modelimizin tamamı hemen hemen bu şekilde arkadaşlar. Üç tane zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Buraya trabzanlarımı yapıyorum. Diğer kısma da yine bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Trabzan sıramı. Evet, bir sıra trabzan sıramı geçtim. Tekrar şimdi 3 zincir çekiyorum. Tekrar trabzanlarımı aynı şekilde bir önceki yapmış olduğumuz gibi tamamlıyoruz. Evet, bu sıramı da tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, sıramızı tamamladık. Modelimizin artık tekrarı arkadaşlar. Yine buradaki yapmış olduğumuzu bu kısma yine çiçek yapıyoruz. Buradakini yine bu kısma çiçek. Bu görmüş olduğunuz trabzanları da bu kısma yapıyoruz. Evet, hemen tekrarını 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen şuradan sayalım. 1 2 3 4 5. 6. sırada tekrardan çiçek yapıyoruz. Yine ilk başta yapmış olduğumuz gibi 2 zincirimizi çekip
aynı yuvanın içine trabzan, arada bir zincir, yine burada çiçek yuvası oluşturuyoruz. Evet, bu kısma da ilk sırada yapmış olduğumuz gibi çiçeğimizi yapıyoruz. Şöyle modelimi detaylı bir şekilde göstereyim tekrar sizlere. Evet, görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Hoş bir model. Şöyle arka yüzünde göstereyim. Daha önce büyük parça üzerinde yapmış olduğum sizlere modelimi de göstereyim. Hemen şöyle. Evet. Biraz büyük parça üzerinde yapmış olduğum modelimin görüntüsü de bu. Siz dilediğiniz ip markasını kullanabilirsiniz ama ince olmak şartıyla. Evet, şöyle detaylı bir şekilde gerçekten çiçekler sıra sıra olan, kaydırıyoruz sadece çiçekleri arkadaşlar. Her dört bir yanından modelimiz hep aynı görünüyor. Yani tek yönlü bir model değil. Evet, arka kısmı da bu şekilde tertemiz duran bir model. Evet, bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelden daha çok etol şallar yapabiliriz. Şala çok yakıştırdım. Tabii ki yelekler yapabiliriz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü tığ işi örgü alanında kullanabileceğiniz güzel bir model. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz modelimiz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz bir beğeni, bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.